Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Bu haftanın sorusuna geçmeden önce öncelikle geçen haftanın sorusuyla başlayalım. Geçen hafta güzel bir matematik sorusu sormuştuk. Şöyle resimde gösteriyorum. Evet, bu sorunun cevabıyla başlayalım. Geçen hafta sorduğum soruda koyunlarımız, bir tane çiftçi vardı. Bu çiftçinin koyun, keçi ve inekleri vardı. Çiftçiye sormuştuk kaç tane hayvanın var diye. Çiftçi enteresan bir cevap vermişti. Cevap nasıldı? Koyunlarımı saymazsam 36 tane, keçilerimi saymazsam 54 tane, ineklerimi saymazsam da 72 tane hayvanım var demişti. Bu çiftçinin kaç tane hayvanı var diye sormuştuk. Bu soruyu şöyle yapacaksınız. Yan tarafa da yazacağım. Koyunlarımı saymazsanız demek keçi ve ineklerin sayısı demek. Yani keçi ve ineklerin sayısı, keçi artı inek 36 taneymiş. Keçilerimi saymazsam 54 taneydi. Keçilerimi saymazsam demek koyun ve ineklerinin sayısı, yani koyun artı inek sayısı 54 tane. İneklerimi saymazsam da keçi ve koyun sayısı demek bu 72 tane yapıyor. Bakın bunları alt alta getirdiğimizde, topladığımızda şu şekilde oluyor. 2 tane koyun, 2 tane keçi, 2 tane inek, toplam 162 tane yapıyor. 162, iki parantezini alırsak koyun, keçi, inek ve 162'yi de 2'ye bölersek 81 tane hayvanı olmuş oluyor. Evet, çiftçimizin 81 tane hayvanı varmış. Evet, cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Hiç cevap atmıyorsunuz. Yapamıyor musunuz? Yapıyor. Kolay mı geliyor? Evet. Geçen hafta kısa bir soru sormuştuk. Şimdi bu kısa sorunun cevabını da bakın şöyle yan tarafta gösteriyorum. Verelim. Evet, sorumuz şuydu. Bir tane yumurta beton bir zemine düşüyor ama kırılmıyor. Bu nasıl olur diye sormuştuk. Evet, buradaki sorumuz aslında çok basit bir soru ama odak noktasına iyi dikkat etmemiz lazım. Herkes yumurtaya odaklanıyor ama kırılmayan yumurta değil, beton olacaktı. Yani yumurta betonu kıramaz, beton da kırılmıyor. Evet, bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Harika bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Evet, yan tarafta fotoğrafınızı gördüğünüz gibi yaşlı bir amcamız var. Bu yaşlı amcamız ömrünün 3'te birini çocukken geçirmiş. 5'te birini gençken geçirmiş. 4'te birini ise orta yaşlı geçirmiş. 13 yılını da aklı başında olmadan geçirmiş ve bu şekilde vefat etmiş. Evet, bu amcamız kaç yıl yaşadı acaba? Evet, 3'te birini çocukken, 5'te birini gençken, 4'te birini orta yaşlıyken, 13 yılını da aklı başında olmadan yaşamış. Evet, bu amca kaç yıl yaşamış acaba? Sorumuz bu. Evet, cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Like atmayı lütfen unutmayın. Bir like çok basit. Hemen basıyorsunuz bir like ama videomuzun ön plana çıkması için like önemli. Evet, bu sorunun cevabını bir hafta sonra düzenli yayınladığım haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur ve like atarsanız çok memnun olurum. Bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere. İyi günler.